Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda uzunca bir süredir gündemimizden düşmeyen, Avrupa Birliği'nin özellikle de gündeminden düşmeyen Sayın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki demecine uzanacağız. Bileceğiniz üzere NATO Liderler Zirvesi, NATO'nun 75. yılı Washington'da kutlandı. Dün Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Amerika'daydı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Viktor Orban'la bir araya geldi. Görüşme sonrasında Viktor Orban Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Detaylar bir karşımıza gelsin. Orban neler söylemiş hep birlikte öğrenelim. Orban dedi ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan barış misyonumuz için önemli bir ortaktır. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında savaşan taraflar arasında başarıyla arabuluculuk yapan tek ülkedir. Türkiye, savaş sırasında barışın tesisinde vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu zaten kanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki tahıl sevkiyatları konusunda Rusya-Ukrayna anlaşmasını sonuçlandırabilen tek başarılı devlet adamı oldu. Erdoğan'dan barış misyonumuzda bize destek olmasını istedim diye Orban önemli açıklamalarını sonlandırmıştı. Mesela reiste geri vites de yok şimdi Viktor Orban'da. Son olarak hatırlayacağınız üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de katılmış olduğu Şuşa'daki Türk Devletler gayri resmi zirvesinde bilineceği üzere Viktor Orban'ın katılması ortalığı karıştırmıştı. İşte Yunanlılar, Rumlar Avrupa Birliği'ne baskı yapmıştı. Daha sonrasında Josip Borrell da Yunanların sırf böyle yalandan gazını almak için işte Viktor Orban'ın yapmış olduğu hareketler kabul edilemez ifadesini kurmuştu. Bugün mesela Viktor Orban Avrupa Birliği'ne bir yanıt verdi. Dedi ki kiminle akşam yemeği yiyeceğimizi veyahut da kiminle oturup kalkacağımızı size soracak değiliz dedi. Biz bağımsız bir ülkeyiz mesajını verdi Viktor Orban. Kıymetli dostlar, Viktor Orban tarih yazmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçlerde de yine Viktor Orban'ın açıklamalarını takip etmeye devam edeceğim diyorum ve devamında bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde şimdi videomuzun başlığından da gördünüz. Asıl bugünkü sizlere aktarmak istediğim en önemli konu başlığı. Şimdi kıymetli dostlar, lütfen arkanıza yaslanın. Hep birlikte bir Yunanistan'a gideceğiz. Hatırlar mısınız? Ben sizlere yaklaşık 1,5 ay kadar önceydi. Yunanistan'da Sokos Robot diye bir firma var. İşte bu firma sözde Türk insan hava araçlarını düşürmek amacıyla bir lazer sistemi geliştirmiş de işte Savunma Bakanlığı ona gerekli desteği vermediğinden dolayı Sokos Robot şirketi şu an iflasın aşamasındaymış diye bir haber aktarmıştım. Hatırladınız mı? Hani zaten aracı gördükten sonra arkada hemen birlik kanunu demişsinizdir. Kıymetli dostlar, bu konuda yeni gelişmeler mevcut. Yunan basınından Pentepostoagma geçtiğimiz ay battı olarak tanıtmış olduğu şirketten bu kez övgüyle bahsetti. Sokos Robot şirketi geçtiğimiz günlerde Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'na bir sunum gerçekleştirmiş. Daha sonrasında ise karşımıza aynen şu metinler çıktı. Haberin başlığını sizlere aktarayım ilk olarak. Güzel haber geliyor. Minyatür ve Poseidon sistemlerinin Yunan Savunma Bakanlığı personellerine Sokos Grup tarafından tanıtımı diye bir başlık atmıştı Yunan basını. Asıl dikkat çekici, bizi ilgilendiren ifadeler ise haberin detaylarında gizliydi. Haberin devamında Ege Denizi ve adalarımızdaki dengeleri değiştirecek müthiş bir Yunan silahına çok yaklaştık diyordu Yunanlılar. Yunan Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre 3 Temmuz 2024 tarihinde Sokos Grup firmasının temsilcileri tarafından Yunanistan Savunma Bakanlığı çalışanlarına sahip olduğu sistemlerin son teknolojik gelişmeleri ve uygulamalarına ilişkin bir sunum yapıldı. Savunma Bakanlığı'nın askeri ve siyasi liderliğinin bu konuda kararının ne olacağını bilmiyoruz, ancak Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin talepleri karşılandığı sürece bu sistem Türklerin kabusu haline gelecektir. Ege'deki kilit noktalara Türk insan hava araçları sürülerine karşı konuşlandırılması planlanıyor. Nisan ayında anti-drone Minotaur sistemine ilişkin şirketin kurucusu Konstantinos Soukos'un bildirdiği olumlu sonuçları sizlere bildirmiştik. Bay Soukos'un daha önce yaptığı açıklamalara göre ise Savunma Bakanlığı'nın da sorumlu olduğu bu silah sistemi gizlilik nedeniyle şu an testlerine ilişkin yeni bilgiler verilmemekte. Son olarak da Yunan basını haberini aynen şöyle bitirmişti. Yunan yapımı bu sistemin eğer her şey tamamlanırsa Yunanlıların baş belası olan Türk Bayraktar TB2 insan hava araçları
araçlarını vurmayı hedefleyeceğini vurguluyoruz. 100 kilometre hıza ulaşabilen lazer silahlı tekerlekli araç şu anda açıklanmayan bir mesafede Türk helikopterlerini, insan hava araçlarını ve botlarını kızartma yeteneğine sahip olacak diye Yunan basını haberini sonlandırmıştı. Haberdeki detayı fark ettiniz değil mi? Yunanlıların baş belası olan Türk Bayraktar TB2'leri. Yunanlılar Bayraktar TB2'yi baş belası olarak görmekteymiş. Hemen devamında şimdi bu şirketin sahibi Konstantinos Sokos. Sözde Yunanlıların işte Minotaur sistemlerini üreten şirket Sokos Robot. Geçtiğimiz günlerde bu defteri ben zaten sizlere açmıştım. Sokos Robot şirketi hani gerçekten ne üretiyor diye sitesine yakından göz attığımızda adamlar yani bizim anlayacağımız dilden patoz makinesi üretmekle meşgulmüş. Devamında ise gariptir ki patoz makineler üreten bir şirketten lazer hava savunma sistemi nasıl çıkıyor? Aklıma da yani gerçekten de bir türlü yer edinmiyor. Devamında şimdi şöyle de bir durum var kıymetli dostlar. Sokos Robot şirketi geçtiğimiz aylarda aynı Pentoplasmakma'ya göre baktığımızda haberlere sözde bu şirket batıyordu. Kimse destek vermemiş de işte sel vurmuş bunların fabrikasını. Batıyordu. O haberi hatırladınız değil mi? Kıymetli dostlar ben o gün de demiştim. Bu Sokos Robot Konstantinos Sokos'un hedefi ne biliyor musunuz? Bir daha da bu komedi gibi Yunanlıların Selçuk Bayraktar olarak da tanıtıyorlar. Parantezi kapattım. Güldüğünüzü görebiliyorum. Sokos şirketinin sahibi Konstantinos Sokos'un hedefi tamamıyla Yunan Savunma Bakanlığı'ndaki paraları, olmayan paraları cukkalamak. Yalandan işte ihalelere katılacak. Daha sonrasında elle tutulur hiçbir şey olmadığından dolayı Yunanlılar bu sefer de kendi vatandaşı tarafından kazıklanmış olacak. Bu mevzunun aslında tüm özeti budur. Şimdi bunların olayı ne biliyor musunuz? Bugün mesela Mitsotakis'te Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir araya gelecekmiş 15 dakika. Hatta Yunan basını çay içmeye bile vakitleri yok diyor Amerika'daki toplantıda. Bunların tamamıyla hedefi ne biliyor musunuz? İşte bugünkü görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı Mitsotakis'in zayıf kalacağını bildiğinden dolayı Yunan basını hemen ne gariptir ki görüşme gece olacak sabahına bu haberi yayınlıyorlar. Kısacası Yunanlıların bir gazını alma çalışması desek pek de yanlış olmaz diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasına ilişkin yapmış olduğu açıklamalarına uzanacağız. Numan Kurtulmuş dedi ki F-35'ten çıkarılmış olmamız fevkalade ciddi bir çifte standarttır. Başından beri kurucusu olduğumuz bir projeden makul hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Türkiye dışarıya çıkartılmıştır. Ümit ediyorum ki oraya ödediğimiz paralarımız da alınacaktır. F-16 meselesi olumlu bir gelişmedir. Türkiye'nin savunma sanayisinde ihtiyaçlarını karşılaması olumlu bir gelişmedir. Ama şunu da çok açık söyleyeyim. Eğer dostlarımız Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını göz ardı ederlerse artık Türkiye savunma ihtiyaçlarını kendi başına üretecektir. Hatta Türkiye bu alanda dünyada rekabet edilebilecek bir ülke konumuna yükselmiştir. Dolayısıyla tabii ki bir bağımsız devlet olarak ittifaklarımıza ne kadar dikkat ediyorsak kendi milli güvenlik önceliklerimize de en az onun kadar dikkat edeceğiz diye Numan Kurtulmuş açıklamalarını sonlandırmıştı. Hemen devamında Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün. O da yine gündeme ilişkin konuştu. Dedik Haluk Görgün, yıllarca içinde bulunduğumuz coğrafyanın etkisi ve aldığımız tarihi dersler neticesinde büyük fedakarlıklarla inşa ettiğimiz savunma sanayi altyapımız bugün sadece ülkemiz değil, müttefiklerimizin de ihtiyaçlarına yetişecek şekilde hazırdır. Savunma sanayi iş gücümüz hem niteliği hem de maliyeti açısından NATO için de eşsiz bir fırsat sunmaktadır diye Haluk Görgün bir açıklama yapmıştı. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler Politico'nun sorularını cevapladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Politico editörünün kendisine yöneltmiş olduğu Türkiye NATO'daki güvensiz bir ortak mı sorusuna aynen şu şekilde cevap vermişti. Türkiye'nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz. Böyle bir şey yok. 32 müttefikin bir arada olduğu bir ortamda her konuda aynı görüşlere sahip olunması düşünülmez diye cevapladı. Bazı ülkeler böyle bir algı yaratmaya çalışıyor diyen Güler, Almanya'nın Ankara'nın almak istediği Eurofighter uçaklarına yönelik ihracat kısıtlamalarını işaret ederek bunları ittifak içinde güvensizlik yaratan asıl mesele olarak nitelendirdi. Ancak Türkiye'nin standart bir NATO üyesi olmadığı da inkar edilemez diye Güler açıklamalarını sonlandırmıştı. Bu görmüş olduğunuz görüntü sosyal medyada bugün gündem oldu. Görüntülerdeki füze Ruslara aitti. Rus seyir füzesi deniz üzerinden Ukrayna'ya doğru ilerlemekteydi. 2 adet füze bu şekilde Ruslar tarafından görüntülenmişti. Füzenin
füzenin denize olan mesafesi, deniz yüzeyine olan mesafesi benim oldukça dikkatimi çekti. Yani bu füzeyi radarlarda tespit etmek, özellikle de seyir füzelerinin tamamını radarlarda tespit etmek işte bundan dolayı zor kıymetli dostlar. Hazır şimdi seyir füzesi dedik ya, mesela bir müjde de Türkiye'den geldi. Biz bu konuda tabii ki de yatmıyoruz. Bizim çalışmalarımız da var. Kıymetli dostlar, Roketsan Çakır'ımız hayırlı uğurlu olsun. Bugün seri üretime başladı. İspanya merkezli haber sitesi Defense'a göre Roketsan'ın çeşitli platformlar için geliştirdiği Çakır seyir füzesi bugün itibariyle seri üretime girmiş. Ne diyelim o zaman? Hayırlı uğurlu olsun. Son iki haberi, seyir füzesi haberini bilerek arda arda aktardım. Niye arda arda aktardım biliyor musunuz? Bir şeyin farkına varalım diye. Kıymetli dostlar, sizlere videoyu izlettim. Rusların seyir füzesi gelişmiş gerçekten de ve yüzeye ne kadar yakın bir şekilde gidiyor hedefine doğru. O füzeyi tespit etmek gerçekten de imkansıza yakın. Ayrıca Ruslar flare dahi atıyorlar seyir füzelerinden. Bildiğiniz helikopter uçak gibi yanıltıcı, alev parçacı flare atıyorlar. Şimdi özellikle de son haberde sizlere ne dedim? Şükürler olsun aynı klasmanda, hatta daha iyi, Ruslarınkinden daha iyi bir seyir füzesini bugün itibariyle biz de seri üretime aldık dedim. Ne kadar acı olurdu Rusların videosunu sadece size gösterseydik. İnşallah bizim de Türkiye olarak böyle bir füzemiz önümüzdeki yıllarda olur diye dua etseydim ne kadar üzülürdük değil mi? Onlar bir şeyi geliştiriyorsa Türkiye'nin de emin olun ki hiçbir şeyden geri kaldığı yok. Seyir füzesini hemen izledik Rusların, ardından bizim seri üretim haberi. Ne kadar güzel değil mi? Emeğe geçen mühendis, teknik personel, çaycısına kadar hepsinden Allah razı olsun diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.